Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün BYD Atto 3 ile birlikteyiz. Çok sorduğunuz bir araç. Ben de sizlere sormuştum. Olumlu bir cevap gelmemişti ve aracı kiralamaya karar verdim. Dünden beri araç bende, güzel detaylı bir test olacak. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın lütfen diyorum. Çünkü ne yazık ki son bir ayda videoları izleyip kanala abone olmayanların sayısı şu an ekranda gözüküyor. 4.3 olması gerekiyor. Lütfen kanala destek verelim arkadaşlar. Bu kanalın en büyük eksiği abone sayısı. Her zaman olduğu gibi anahtar tasarımıyla başlayalım. BYD'nin şık, güzel bir anahtar tasarımı var. Tüm araçlarda da aynı anahtarı kullanıyor. Nasıl özellikleri var? Şimdi onlara bakalım. Araca yaklaştığınızda veya uzaklaştığınızda kapıları kilitleyip açmıyor. Kumanda üzerinden aracı çalıştırabiliyorsunuz. Şu an olduğu gibi böylelikle klimayı da çalıştırmış oluyorsunuz. İklimlendirme yapmış oluyorsunuz ve bastım ve aracı kapatabiliyorsunuz. Kapıları açma tuşuna uzun bastığımızda camlar açılıyor. Sunroof açılmadı. Kapama tuşuna uzun bastığımızda ise hem kilitliyor hem de camları kapatıyor. Dün ben birkaç defa denedim. Camları açık bıraktığımda, kilitlediğimde otomatik olarak yani kısa bastığımda da camları kilitlemişti. Şimdi sunroofumuzu açalım. Bu arada kapıyı açmak için kapı kolu üzerindeki düğmeye basmak gerekiyor. Keşke elimizi şuraya koyduğumuzda hemen açmış olsaydı. Sunroof açık, arka camlar açık. Kilitleme düğmesine kısa bastım. Hem camları kapattı hem de sunroof'u kapattı. Az önce bahsetmiş olduğum gibi. Anahtarınızın pili biterse şuradaki push düğmesine basıyorsunuz. Anahtarı şöyle yukarı doğru çekiyorsunuz ve manuel olarak kapıları açıyorsunuz. Kumandanın pili bittiğinde aracın içerisinde bir yere koymanız gerekiyor anahtarı. Onu da göstereceğim. Dış tasarımına baktığımızda BYD grubunu tabii ki andıran güzel bir tasarım var. Ben tasarımını beğeniyorum bu aracın. Ön tarafta led farlarımız bulunuyor ve bakın mavi aydınlatmaları da far içerisinde bulunuyor ve ön tarafta boylu boyunca gündüz farlarımız çok şık bir görüntü katıyor araca ve ön taraf görmüş olduğunuz gibi tamamen kapalı. Alt tarafta bir radarımız, iyi gizlenmiş bir kameramız, kaputun hemen altında boylu boyunca uzanan güzel bir kromaj parçamız var. Üst tarafta bir kameramız bulunuyor. Burada yine kamera için bir yer ayrılmış fakat kamera kaydı almak için ekstra bir tadilat gerekiyor. Ön tarafta bakın şurada park sensörünü görüyorum. Bir tane de sağ tarafta var. Fakat ön tarafa yaklaştığınızda ne yazık ki park sensörleri güzel çalışmıyor. Burada aktif bir hava girişi var. Fren disklerimizi soğutmak için kullanılıyor. BYD dizayn yazımız şık duruyor. Her iki tarafta da var. Jant tasarımını gerçekten çok beğendim. Lastiklerimiz 235 50-18 Continental Eco Contact 6 Q lastiği. NFC yazısı burada var. Fakat bildiğim kadarıyla aktif değil, çalışmıyor. Dönüş sinyallerimiz, 360 derece kamera sistemimiz, bir de alt tarafta refakat aydınlatma ışığımız bulunuyor. Marşpiyel tasarımı güzel olmuş. Yine alt tarafta gövde rengi kullanılmış. Burada siyah plastik kullanılarak güzel bir desen yaratılmış. Camların etrafında güzel bir kromaj parçamız bulunuyor ve tavan rayımızda yine aynı şekilde sunroof yeterli büyüklüğe sahip ve köpek balığı antenimiz bulunuyor. Spoiler ve 3. stop lambamız da arkada bulunuyor. Buradaki desenlerde okyanustan ilham alındığını gösteriyor. Spoiler bölgesinde bulunan renk geçişlerini de çok beğendim. Piyano siyahı aracın rengi ve buradaki gri ton çok güzel uyuşmuş. Hatta nikelajı da buna ekleyebilirim. Dodikler plastik tasarlanmış. Böylelikle şehir içinde oluşacak küçük hasarlarda düşük maliyetli çözümler getirecektir. Kapıyı açtığımızda paçalarınızın kirlenmeyeceğini söyleyeyim. Aracın arka tasarımı da yine çok güzel. Ön tarafta bir bütünlük olsun diye burada yine nikelaj parça kullanılmış. Build Your Dreams markanın sloganı. Fakat BYD'nin anlamı bu değil biliyorsunuz. Arkada piyano silahı detaylar var, reflektörler ve sahte hava çıkışlarını görüyoruz. Kamera yine güzel bir yere gizlenmiş. Sis farımız altta bulunuyor. Lütfen bunu da gerekmedikçe açmayalım. Arka tarafta ışıklar bu arada boylu boyunca, bu da gece özellikle çok güzel bir görüntü sağlıyor. Arkada bağımsız süspansiyon kullanılırken aracın ortasında bataryaları görebiliyoruz. Araca yandan baktığımda da dinamik şık hatların kullanıldığını görüyorum. Sağ tarafta yine BYD dizayn yazısı ve burada şarj ünitemiz bulunuyor. Bagajı ayağımızla açamıyoruz. Kumandadan çift tıklayarak ya da buradaki düğmeye basarak elektrikli olarak açabiliyoruz.
Bagaj 440 litre. Sol tarafta bir aydınlatma ışığımız var. Sağ tarafta herhangi bir aydınlatma ışığı bulunmuyor. Sağ tarafta şöyle göstereyim, derince bir saklama alanı var. Sol tarafta yine derince bir saklama alanı var. Bunlar BYD'nin orijinal paspasları. Şöyle çıkartayım. Zemin neredeyse düz. Malzeme kalitesi güzel. Kanca ve kanca karşılığı bulunmuyor. Bunu kaldırdığımızda ne yazık ki tutan bir mekanizma yok bu parçayı. Onu da dışarıya aldım. Kusura bakmayın, burası biraz karışık. Şarj kabloları 220 volt, ev elektriğinden şarj edebileceğiniz cihaz ve diğer şarj kabloları bulunuyor. Bir adet de V2L kablosu verilmiş. Şu an hala veriliyor mu bilmiyorum. Soracağım bunu. Ve lastik tamir kiti burada bulunuyor. Bakın burası güzel bir şekilde yalıtım yapılmış. Bagaj panzosunu alt tarafa koyabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik olmuş. Şimdi koltukları yatıralım. Koltukları içeriden yatırıyoruz. Hemen sırtlıkların yanında ipler var. Onları çekip yatırıyoruz. Koltukları yatırdığımızda bagaj hacmimiz 1338 litreye çıkıyor. Zemin neredeyse düz. Burada güzel bir yükleme hacmi size sunuluyor. Koltuğu katladıktan sonra emniyet kemeri için herhangi bir burada tutacak yok. O yüzden ne olacak? Koltuğu yatırdım ve emniyet kemeri bakın arkada kaldı. O yüzden emniyet kemerini şöyle düzeltip bu işlemi yapmanız gerekiyor. Şuradaki iplerden çekerek kaldırıyoruz. Bagajı buradan kapatabiliriz ve hem kapatıp hem de aracı kilitleyebiliriz. Şimdi bir sıkışma testi yapalım. Evet, güzel algıladı ve tekrar yukarı kalktı. Bagajın yükseklik ayarını araç içerisindeki menüden ayarlayabiliyoruz. Gelelim arka yaşam alanına. Diz mesafesi yeterli, baş mesafesi yeterli ve burada güzel bir özellik var. Burada müzik telleri var, gitar telleri var. Farklı bir tasarım var burada. Fakat yaramaz bir çocuğunuz varsa vay halinize. Böyle yaramazlıklar çıkarabilir. Kol dayamam güzel. Evet, güzel de tutuyor içindeki suyu. Arka tarafa bir erişim yok burada. Arka tarafta şık havalandırmalar var. Malzeme kalitesi gerçekten güzel. Hem USB-C hem USB-A bağlantım var. Bir tane burada malzemelik bulunuyor. Her iki koltuğun arkasında ceplerim ve telefonu koymak için burada ayrı yerler var. Kapı açma tutamağı çok şık tasarlanmış. Etrafında ambiyans aydınlatma ışığı bulunuyor. Şu şekilde açıyorsunuz. Bunu belki şöyle yapmak daha pratik olur. Böyle açıp şuradan tutmak daha pratik olabilir. Koltuklar güzel tasarlanmış. Burada da yine piyano siyahı detaylar var. Dokunmatik led farlarımız bulunuyor. Koltukta da güzel bir malzeme kullanılmış. Beyaz, kırmızı ve lacivert tarzı bir renk seçimi yapılmış. Bence gayet kullanışlı ve güzel. Burada uzun yolculuklarda sıkıntı yaşamazsınız. 2 kişi için yeterli alan var. 3 kişi biraz dar gelebilir. Taban tamamen düz. ISOFIX bağlantılarının kapağı yok fakat erişimi kolay. 3 tane de el tutamağımız bulunuyor. Şoför tarafı ne yazık ki boş bırakılmış. Buradaki kırmızı detaylar da hoş duruyor. Malzeme kalitesine bakalım. Üst tarafta sert olmayan güzel bir malzeme var. C segmentinde daha kötülerini görüyoruz. Burada böyle köpük tarzı farklı bir malzeme kullanılmış. Bence güzel durmuş. Kiralık bir araç olduğunu düşünürsek çok da fazla kirlendiğini söyleyemem. Buradaki tasarım dilini beğendim. El tutamağı yine bakın farklı bir tarza sahip. Gerçekten güzel duruyor. Kolunuzu koyduğunuz yer yumuşak. Burası sadece sert. Alt tarafta gitar yaylarımız. Malzeme kalitesi gerçekten güzel. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Küçük de olsa burada bir malzemeliğimiz bulunuyor. Fakat tasarımıyla bence daha fazla öne çıkıyor. Camlarımızı açalım bakalım tam olarak açılacak mı? Tam olarak açılmadı. Kapatalım bakalım elimiz. Evet, güzel algıladı. Gelelim ön tarafa. Kapı sesini de dinleteyim. Bence gayet güzel. Burası da güzel. Arka taraf ile aynı malzeme kalitesi ön tarafta da kullanılıyor. Sadece şurası sert plastik. Aynı tasarım dilinin burada da kullanıldığını görüyoruz. Bagajı buradan da açabiliyoruz. Ön taraftaki saklama alanı biraz daha büyük. Sürücü koltuğu elektrikli. Yan destekleri çok güzel ve dikişinin tasarımının güzel olduğunu kesinlikle söylemek istiyorum ve aracın içine geçiyorum çünkü çok sıcak. Aracı çalıştırdığınızda güzel bir karşılama ekranı geliyor.
Ön tarafta küçük bir ekranımız var fakat pek çok bilgiye buradan erişebiliyoruz. Güzel bir kolaylık sağlıyor ve bu direksiyon miline monte edildiği için şöyle göstereyim, yukarıya aşağıya hareket ettirirseniz dahi görüşte bir problem oluşturmuyor. Sol tarafta hız sabitleme tuşları, sağ tarafta multimedya tuşları bulunuyor. Sesli komut sistemimiz de var. Hemen göstereyim. Hatta bazı özelliklerinin çalışması için internete bağlamanız gerekiyor. Set the temperature 22. Okay, I've adjusted the temperature to 22 degrees. Şu anda bu araç İngilizce fakat Türkçe yazılımda geldi. Başka neler yaptırabilirsiniz? Open the curtain. The blind is open. Görmüş olduğunuz gibi sunroof perdesi açılıyor. Sunroof'u da açtırıp kapatabiliriz. Bu tarz basit işlemleri yaptırabiliyoruz. Malzeme kalitesi, burası biraz daha sert fakat çok sert bir malzeme değil. Buralar sert fakat tasarım anlamında gayet güzel. Ambiyans aydınlatma ışıkları çok güzel bir efekt yaratıyor burada. Burada benim en çok beğendiğim şey havalandırma çıkışlarının tarzı oldu ve şuradaki hissiyat. Bakın buradaki sesler gerçekten çalışılmış olduğunu gösteriyor. Vites tasarımını da çok beğendim. Sanki uçağın bir gaz kolu gibi. Unlock yapıp vites değiştirmeniz gerekiyor. Mesela şu anda vitesi D'ye aldım. R'ye almak için de basmanız gerekiyor. Açmışken kameralardan hemen bahsedelim. Kameraların netliği güzel fakat CLU DMI'lar kadar iyi olmadığını söylemek istiyorum. Nereye gideceğinizi gösteriyor. Direksiyonda güzel bir yumuşama hissiyatı var. Aracın altını da şuradan görebiliyorsunuz. 3 boyutlu olarak şöyle gösteriyor. Işıkları falan açtığınızda onları da gösteriyor. Dörtleri mesela yakalım. Işıkları da gösteriyor. Arka kamera, sol taraftan bakış, sağ taraftan bakış. Gayet hoş, kullanışlı bir ekran var burada. Şuradan da ön kamerayı görebilirsiniz. Zaten bunu mesela şehir içinde şuradan hemen kapatıp açabiliyorsunuz. Mesela şimdi D'yi alayım. Araç kullanırken şuraya bastığınızda hemen kameraları açıyor. Böylelikle şehir içinde özellikle dar yerlerde büyük bir kolaylık sağlıyor size. Direksiyonun ortasındaki bu halkalar da yine hoş olmuş. Alt tarafı düz bir şekilde tasarlanmış. Ben direksiyon tasarımını da beğendim. Kırmızı dikişlerimiz var. Onlar da şık duruyor. Burada bir kablosuz şarj ünitemiz var. Yüksekliği ayarlanabilir bardaklığımız bulunuyor. Bu güzel düşünülmüş. Mesela termosu buraya koyduğunuzda çok güzel duruyor. Onu da göstereyim. Termosu buraya koyduğunuzda biraz ses yapabilir fakat şuraya koyduğunuzda termos güzel bir şekilde duruyor. Tabii bu malzemeyi buradan çıkarabilirsiniz. Böylelikle iki termosu aynı yere koyabilirsiniz ya da farklı tasarımlar yapabilirsiniz. Kol dayamamız var. Kol dayamada şöyle bir sıkıntı var. Bakın açarken gıcırdama yapıyor. Her defasında yapıyor bunu. Neresi temas ediyor bilmiyorum ama şurada bir temas yok aslında deride. İç mekanizmasından geliyor diye düşünüyorum. Vitesi bu arada şuradan park konumunu alıyoruz. Elektronik park frenimiz. Rejenerasyonu buradan ayarlıyoruz ve ekrandan da takip edebiliyoruz. High ve standart olarak ayar yapabiliyoruz. Direksiyon arkasında burada kulakçıklar yok. Dörtlü park sensörleri, kör nokta uyarı sistemi, auto hold, ön cam soğutma, klima ayarları ve klimayı burada yine otoya alabiliyoruz. Ses açma kapama düğmesinin hissiyatı da güzel. Üzerine bastığınızda kapatıyor. Modlarımızı buradan seçiyoruz. Eco, normal, spor olmak üzere 3 tane modumuz var. Spor moda aldığımızda üst tarafta bir kırmızı ekran geliyor. Torpido gözünü açalım. Yeterli bir büyüklüğe sahip, ışıklandırması da var. Anahtarın eğer pili biterse veya cep telefonundan etkilenirse ya da araca bindiniz, birkaç dakika aracı çalıştırmadınız, anahtarı görmeyebilir. Alıyorsunuz anahtarınızı, şuraya koyuyorsunuz ve daha sonra Start Stop düğmesine basıyorsunuz. Start Stop düğmesinin tasarımını da beğendim bu arada. Alt tarafta da 12 volt soketimiz, USB-C A ve C bağlantılarımız, bir de SD kart yuvamız bulunuyor. Burada da yine güzel bir malzeme var. Fakat böyle aşırı kaymaz ve ses yapmaz bir malzeme değil. Yine bakın buralarda düşünülmüş. Tasarım anlamında Okyanus imzasını taşıyor. Emniyet kemerleri ses yapmasın diye de kaplanmış. Güzel. Biraz da ekrandan bahsedeyim. Ekranı biliyorsunuz şuradaki düğmeye basarak döndürebiliyorsunuz. Hem dik hem yatay olarak kullanabiliyorsunuz. Apple CarPlay kullandığınızda dik olarak kullanamıyorsunuz. Şu an menüler İngilizce ve eski
donanım var. Güncel donanım biraz daha iyi. BYD testlerinden hatırlarsınız. Burada kolay erişimimiz bulunuyor. Araç ayarlarına geldiğimizde ADAS ayarlarını buradan yapıyoruz. Güvenlik ayarlarını, park ayarlarını buradan ayarlıyoruz. Tüketimle ilgili ayarları buradan yapıyoruz. Araç ayarları, ışıklar, klima ayarları. Mesela bakın diyor ki fan sesini azalt telefon geldiğinde. Güzel bir özellik. BYD Connect uygulamasıyla da erişip yine iklimlendirmenizi yapabiliyorsunuz. Aracı takip edebiliyorsunuz. Aracın lastik basınç değerlerini görebiliyorsunuz. Pek çok özelliği barındırıyor. Bunun bilgisini de vereyim. Koltuklarımızda ısıtma özelliği var. Ön tarafta, arka tarafta yok. Direksiyonda ısıtma yok. Ekranı ikiye bölme özelliği var. İstediğiniz uygulamaları buraya taşıyabiliyorsunuz. Şurada aracın eğimini gösteriyor. Yolun eğimini gösteriyor daha doğrusu. O şekilde söyleyeyim. Detaylı güzel menüler var. Menülere biraz alışmak gerekiyor sadece. Onun haricinde bir sıkıntı yok. Buradaki ekranda da görmüş olduğunuz gibi küçük olmasına rağmen pek çok veriyi barındırıyor. Bence kullanışlı bir ekran tasarımı olmuş. Kendinden kararan dikiz aynamız var. Işıklandırmalarımız bulunuyor. Her iki tarafta da sunroof perdemiz elektrikli. SOS'imiz var. Dokunmatik olarak da ışıkları açıp kapatabiliyoruz. Şimdi bir de motor kaputunu açalım. Bakalım orada neler varmış. Şuradan 2 defa çekiyoruz. Bu arada çok güzel aklıma geldi. Bakın BYD'nin orijinal paspası var. Fakat şurada böyle bir sıkıntı var. Gaza bastığınızda bu yere değiyor. Gaz normalde aşağıya kadar gidiyor arkadaşlar. O yüzden ben bunu çıkaracağım. Körük kapatılmamış, açık duruyor. Çektik, kaldırdık. O bayağı da ağır ama amortisör yok. Burada keşke amortisör de olsaydı. Bir de ne olsaydı? Bakın burada çok büyük bir alan var ve bu alan boş bırakılmış. Mesela burası kapatılıp ekstra bir yükleme alanı olabilirdi. Isı pompası çalışıyor. Araçta bu arada ısı pompası var. Arka tarafta bir yalıtım var. Üst tarafta bir yalıtım var. Şuralar açık bırakılmış ve hatta örümcek bağlamış buralar. Bakın şöyle göstereyim. Keşke buralarda mesela kapalı olmuş olsa güzel olurdu. Yine aynı şekilde bu tarafta açık bırakılmış. Buralar kapalı olabilirdi. Burada da mesela taban tamamen kapatılmış olsa şuradan yeri görmezdim. Ve burası da bu kadar fazla pislenmemiş olurdu. Burada ne yazık ki yeterli bir izolasyon sağlanmamış. Zaten siz de görüyorsunuz bayağı kirlenmiş. Burada kablolar var vesaire. Buralara özellikle su sıçramasını istemezsiniz. Fakat sıçrayabilir mi? Sıçrayabilir. İşçilik kusurları yine var. Ama artık bunları kabul ediyoruz Çinli üreticilerde. Kaportamızı kapatalım. Sadece bakın fan sesi geliyor. O da gitti. Gelelim en güzel kısma. Sürüşe. Emniyet kemerimizi öncelikle bağladık. Start stop düğmemize bastık. İki ekranda çok şık, çok güzel. En son sportta bırakmıştım. Sport olarak devam ediyor. Hangi modda kaldıysa o modda devam ediyor. Bu güzel. Park sensörlerim açık. Ön tarafta valizim bulunuyor. Şöyle göstereyim. Valize doğru yanaşıyorum. Bakalım sensörler ses yapacak mı? Bakın yapmadı. Şimdi geliyorum tekrar geriye. Bu sefer sol tarafta bulunan sensöre ses yapacaktır. Evet bakın şimdi ses yapıyor. O yüzden sadece sese aldanmayın. Önünüze bakın. Küçük bir engel vardır, duba vardır. O dubaya böyle pat diye girersiniz. Hareket halinde bakın P'ye aldığımda otomatik olarak el frenini çekip durdurdu. Hatta burada hemen aklımdayken deneyeyim. Park frenini çektiğimizde ne oluyor? Biraz hızlanalım, geriye gelelim. Bu arada aynalar aşağı doğru ayarlama yapmıyor. Hafiften hızlanalım ve park frenini çekelim. İkazla beraber aracı durdurdu. Bu da bir özelliktir. Yan tarafta bulunan yolcu mesela şoföre müdahale edebilir. Bu arada yolcu koltuğunda da ISOFIX bağlantısı var. Şurada atlamışım. Gözlük saklama kabımız yok. Olsa güzel olurdu elbette. Sürüş modu olarak şimdi Eco ile devam edelim. Bayır yukarı çıkıyoruz. Gaz pedalı tam Eco'da olması gerektiği gibi yavaş yavaş hızlanıyor. Minimum enerji sarfiyatı için elinden geleni yapıyor. Hemen şöyle özetleyeyim amortisörleri. C segmenti standartlarında sessiz çalışıyor. Aşırı konforlu değil. Bu benim hoşuma gitti. Konforsuz da değil. Güzel ayarlanmış. Viraj performansını da beğendim. Şarjımız %85. Şimdi gidelim. Aracı bir tamamen şarj edelim. Kör nokta uyarı sistemimiz var. Güzel çalışıyor. Oturma pozisyonu gayet güzel. Ön tarafta
Görüş anlamında herhangi bir sıkıntı yok. Yan tarafta camlar büyük. Arkada koltuk kapalıklarını işte biraz kapatmanız gerekiyor. Arka tarafta yoksa görüş iyi. Kaldı ki zaten çok ihtiyacınız olursa ne yapacaksınız? Şöyle hemen arka tarafa bakabilirsiniz. 360 derece kamera sisteminin olması özellikle şehir içi trafikte güzel bir özellik. Bu ekranın da multimedya özellikleri güzel. Android tabanlı bir cihaz. Rejenerasyon sesini duymuşsunuzdur belki. Klimanın performansını beğendim bu arada. Biraz kanter içinde kaldım, kusura bakmayın. Direksiyonun tutuşu, koltukların yan desteği çok güzel. Sadece hafif böyle bir baldır desteği iyi değil. O da C segmenti olduğunu düşünürsek kabul edilebilir olduğunu düşünüyorum. Geçen geldiğimde şarj istasyonunda benzinli bir araç park etmişti. Bakalım bugün ne olacak? Elektrikli bir araç var ama yan tarafı boş. Mokka test etmiştim. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Sağ ön taraftaydı. O yüzden ne yapacağım? Ön yanaşacağım. Bir yere yaklaşırsanız hemen kameralar otomatik olarak devreye giriyor. Siz düğmeye basmasanız da. Bu da güzel olmuş. Kamera kolaylıkları gayet iyi. Şimdi şarj edelim. Güzel bir manzara eşliğinde herhangi bir sıkıntı yaşamadan aracı şarj ettim. Şimdi onlarla ilgili size bilgi vereyim. Öncelikle verilerimizi sıfırlayalım. Reset data dedik. Tamamını seçtik. OK dedik. Şurada Trip A'yı da resetledik. Aracın toplam kilometresi 17.376. Totalde 18.1 kW yakmış. Şarja başladığımda 26 dakikada tamamlanacağı söyleniyordu. 28 dakikada tamamlandı. İyi bir değer. Genellikle 26 kW ile şarj etti. Sadece %99'a geldiğinde 9 kW'a düşmüştü. Hatta 4'e düşmüş ara ara. Elektrikli bir araç kullandığınızda şehir içinde çok büyük bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Çünkü elektrikli araçlar şehir içerisinde menzilleri daha uzun, daha az enerji tüketiyorlar. Rüzgar direncinden dolayı bu arada aracın rüzgar sürtünme katsayısı 0.29. İyi bir değer. 30'un altını iyi bir değer olarak kabul ediyoruz. Fakat daha iyileri var elbette. Özellikle şehir dışında insanların daha fazla kuşkusu olduğu için bugün Şenol Bey'in yanına gidiyorum. Videolarımı izleyenler bilirler. Kendisi Düzce'de ekmek fırını var. Düzce'ye gideyim, oradan güzel ekmeklerinden alayım geleyim. Size de her 100 kilometrede ne yaktım ondan bahsetmiş olurum. Ama öncesinde bir kahvaltı yapmam lazım. Bu arada şimdi araç kiralık bir araç. Hemen şöyle sağa çekeyim ve ne yazık ki aracın içinde sigara içilmiş. Ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Boş bir bardak, bir Türk kahvesi bardağımıza dolduruyoruz. Yarıya kadar doldurmamız bile yeterli. Sonra buraya koyuyoruz. Mis gibi Türk kahvesi kokuyor. Haftada bir defa bu kahveyi değiştirmeniz yeterli olacaktır. Özellikle klima kokusu ve araç içindeki kokulara birebir arkadaşlar. Mutlaka kullanın. Yıllardır kullanıyorum. Araç kokusu kullanmam genellikle. Çok doğal, güzel bir yöntem. Rejenerasyonum standarttaydı. Onu hemen haya alalım. Evet, haya aldım. Eksi 8 kW'la şarj ediyor. Çok fazla rejenerasyon yapmıyor. Muhtemelen batarya şu anda dolu olduğu için, %100 olduğu için. Mesela rejenerasyonda şunu isterdim. Adaptif rejenerasyon olmuş olsaydı öndeki araca göre rejenerasyon seviyesini ayarlasaydı çok güzel olurdu. Bu segmentte bunu yapanlar var. Atto da bunu yapabilirdi. Zaten önde radarı vesairesi var. Sistem hazır. Sadece küçük bir yazılım. Az önce ses çok fazla belli olmuyordu. Bakın şimdi dinleteyim. Kapalı otoparkta daha güzel. Gaybtan bir ses geliyor gibi. Durduğunuzda gidiyor. Ambiyans aydınlatmaları da çok hoş. Bakalım karanlık ortamda nasıl? Onu da şöyle Tesla'nın yanına park ederek gösterelim. Bu arada gece sürüşlerini de yaptım. Aydınlatma sistemini de çok beğendim. Karanlık yerlerde de iyi. Arka taraf biraz daha karanlık. Sensörler yalnız açık olmasına rağmen bence geç çalışıyor arkadaşlar. Sensörlere değil, gördüğünüze daha iyi, inanın diyeyim ben size. Netliği falan hafiften bozuldu ama normal. Evet, şimdi mesela daha iyi çalışıyor sensör. Bazen iyi tepki vermiyor. Parka aldım. Görüşürüz. Araç menüsü içinden sistem ayarlarına ve buradan da internet, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarına geldim. Telefonu hem Bluetooth'la hem de kablosuz ağ üzerinden bağladım. Bu arada şöyle göstereyim. Telefonunuzu şarja koyduğunuzda ikaz da geliyor. Şarj olduğunu görüyorsunuz. Buraya bakmanıza gerek yok. Şimdi Apple CarPlay'i açalım. Apple CarPlay'e kablosuz bağlanmıyormuş.
Bunu şimdi öğrendim. Kablosuz bağlantı var diye düşünmüştüm. Evet, bu bir eksiklik olmuş. Uzun yol testi yapacağız. 120 km hızla Düzce'ye doğru gidip geleceğiz. Testi de bu arada çıkartmış olacağız. Bakalım uzun yolda ne kadar mesafe kat edeceğiz? Menzilimiz ne olacak? Şenol Bey'i aradım, haber verdim geleceğimi. Şöyle bir şey söyledi. Ioniq 5 videosunu çekmiştik onun, biliyorsunuz. Bir arkadaşı da Ioniq 5 almış. Neyse, uzun yola çıkmış. 200 kilometre sonra batarya %50'nin altına düşmüş. Ya hani bu 500 kilometre gidiyordu, ne oldu falan. Sonra Şenol Bey sormuş. Hani kaçla gittin diye, 150-160 bastırmış gitmiş. Abi demiş, o süratlere çıkarsan araba fazla yakar. Nasıl ya, elektrikli araba bu, uzun yolda daha az yakmıyor mu diye söylemiş. Ben zaten bunu az önce söylemiştim. Bir daha hatırlatmak istedim, biraz gülümsedim dinlerken bu hikayeyi. Uzun yolda elektrikli araçlar daha fazla enerji tüketiyor. İlk 100 kilometreyi geçtik. Batarya %73'e düştü. 18.1 kW ortalama enerji tüketimi. Toplamda 200 kilometre yol yaptım. Düzce'ye geldim. Bataryam %37. Enerji tüketimimiz de %20.6'ya düştü. Az önce %21'di. Şimdi burada testlerimi yapacağım. Bakalım geri dönebilecek miyiz? Muhtemelen tek şarjda gidip gelemeyeceğiz. Bu arada buranın deniz seviyesinden yüksekliği 158 metre. İrtifa çıktıkça tabii ki enerji tüketiminiz de artıyor. Apple CarPlay'imizi bağladık. Ekranın çalışma hızı güzel, yeterli ama kabloyla bağlamak zorunda kaldık. Kablosuz bağlantı olsa güzel olurdu. Aracın testlerini Düzce'de gerçekleştireceğim. Şehir içinde konforlu bir araç. Uzun yolda da konforlu olduğunu söyleyebilirim. Otobanda gelirken sunroof'u açmak istedim fakat açmadı. Şimdi açıyor mesela. Şu an süratim 110. Sunroof'u açmaya çalışıyorum. Açılmıyor. Demek ki böyle bir önlem var. Açıkçası bana anlamsız geldi. Çünkü muhtemelen sigara içenler falan açmak ister. Ne yapması gerekiyor? Tekrar yavaşlaması mı gerekecek yani bu durumda? Bu özelliğini de beğenmedim açıkçası. Ses sistemini bir deneyelim. Ses sistemini şöyle özetleyeyim. Sadece sınıf ortalamalarında olduğunu söyleyebilirim. Biraz daha sesi açmak istedim, hatta olmadı doğal olarak. Ama ses bozulmadı. En üst seviyede dahi ses bozulmadı. Şehir içinde Eco Mode'da devam ediyorum. Eco Mode'da gayet güzel bir şekilde hızlanmalarını biraz daha böyle yavaş yapıyor. Böylelikle enerji tasarrufu sağlıyorsunuz. Normal moda aldığınızda tepkiler biraz daha iyi oluyor. Spor moda aldığımda şöyle göstereyim. Evet, hızlanmalar artık daha da iyi. Araba zaten şöyle bir baş kaldırıyor. Rejeneratif ayarı burada. Bunun da direksiyonda olmasını aradım açıkçası. Elimin altında olmasını isterdim. Şehir içi sürüşünde bu arada özetleyeyim. Şehir içinde genel anlamda güvenli. Ufak güvenlikle ilgili sıkıntılar var. Mesela park sensörleri biraz geç çalışıyor. Hem önde hem arkada sesli ikazı geç geliyor. Ona dikkat etmek gerekiyor. Görsel olarak şuradan hemen yardım almak gerekiyor. Apple CarPlay bunda çok daha güzel çalışıyor. BYD CLU DMI'da atlamalı gidiyordu. Bakın, aynı ekran olmasına rağmen, büyük bir ekran olmasına rağmen, aynı telefon olmasına rağmen çok daha akışı güzel olan bir ekran var. Spor moddayım. 0-100 hızlanma. Şimdi düzeltilmiş zaman 7.55. Bence gayet iyi. 80-120 ara hızlanma. Şimdi 4.65 saniye düzeltilmiş zaman gerçekten çok iyi bir değer. Zaten aracın önünü böyle kaldırıyor. İyi bir hızlanma sürekli var. 80-120 ara hızlanma. Şimdi 4.92 gayet iyi bir süre. Bu sefer klima da açıktı. Son hızımıza bir bakalım. Hızlanması da çok güzel. Hiç nefesi kesilmiyor. 140, 150, 165'te artık 167. GPS hızımız kaçmış? 167, 168, 167. Gayet iyi. Fren testi. Şimdi. Çok güzel durdu. Dörtlerini yaktı. 35 metre. Çok iyi bir fren mesafesi. Kabin ses ölçümlerimizi yapalım. 90, 54 desibel, 100, 56 desibel, 110, 58 desibel, 120, 60 desibel.
Hadi be. Direksiyonu tuttuğum halde ikaz devam ediyor. Uzun yolda da yaptı bunu. Bilmiyorum, hani sağa sol yapıyorum, hala ikaz devam ediyor. Neden olduğunu bilemedim. Bazı böyle iyi çalışmayan yerler var. Mesela şeridi bazen iyi ortalıyor, tam güzel ortalıyor. Bazen sağına yanaşıyor. Direksiyonu tuttuğum halde şeritten diğer şeride geçtim. En sol şeritten orta şeride geçtim. Bunu 2 defa yaptı. Uzun yolda hani nasıl olsa tutuyor, görüyor deyip güvenmemek lazım. Şeritler de çok iyiydi, yani Ankara otobanından bahsediyorum. Aracın teknik detaylarına biraz girelim. 204 beygir, önden çekişli, 310 Nm'de torka sahip bir elektrik motorumuz var. Bataryamız 60.48 kW, ağırlığı 140 kilogram. Batarya değişim fiyatını da BYD'den öğrenebilirsem altyazı olarak gireceğim. AC şarjda 11 kW'la şarj edebiliyorsunuz. Sıfırdan 100'e 6 saat 20 dakika sürüyor. DC'de maksimum 110 kW ile şarj edebiliyorsunuz. %10'dan %80'e 35 dakikada şarj ediyorsunuz. %30'dan %80'e ise 28 dakikada şarj ediyorsunuz. Şehir içinde 12 kW yakıyor. 100 kilometrede bu enerji tüketimiyle 565 kilometre yol yapıyor. Şehir içerisinde 450-500 kilometre rahat yol yaparsınız. Şehir dışında karma tüketimde 16 vermiş. Şehir dışında tabii biraz daha fazla yakıyor. 420 kilometre vermiş ama bakın ben şu anda mesela 242 kilometredir kullanıyorum. Batarya %24'e düştü. Şöyle söyleyeyim, uzun yolda maksimum 300 kilometrede bir şarj etmeniz gerekiyor. Aracın ağırlığı 1750 kilogram. Renk seçenekleri kar beyazı, dağ grisi, gece siyahı, sörf mavisi. Bu araçta sörf mavisi, ben bu rengi açıkçası çok beğendim. Yukarıya doğru hem bir tırmanma şeridi var hem de güzel virajlar var burada. Güç pedalının altı dolu dolu. Evet. Güzel bir yol tutuşu var arkadaşlar. Fakat direksiyon hissiyatını beğenmedim. En başta da söylemiştim zaten. Fren pedalı da çok kötü. Fren pedalı az önce bir bastım, bomboş. Bazen basıyorsunuz, biraz daha dolu. Fren hissiyatı güzel değil. Çinliler bu işi bence çok iyi yapamıyorlar. Almanlardan biraz daha ders alması gerekiyor. Özellikle sürüş kalitesi anlamında. Tavandan da trim sesi geliyor arkadaşlar. Tıkır 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 yapıyor. Araç çok güzel hızlanıyor. İşte fren pedalı. Mesela freni bıraktım. Hafiften böyle daha sıkmaya birazcık daha devam ediyor gibi, o rejenerasyon ayarını, rejenerasyon geçişini güzel ayarlayamamışlar. Evet, tekrar şöyle hızlı bir kalkış yapayım dedim. Biraz durmuştum. Evet, şöyle biraz arabayı atalım virajlara. Güzel yol tutuyor arkadaşlar. Dinamikleri iyi. Öyle sağa sola gitmiyor. Gayet güzel. Sürüş dinamikleri gayet güzel. Direksiyon ve fren bunu biraz körüklüyor. Elektrikli bir araçta bayır aşağı iniyorsanız bu sizin için şarj anlamına geliyor. O yüzden rejeneratif frenlemeyi high pozisyonuna aldım. 248 kilometre oldu. Bataryamız %20'ye düştü. Artık bundan sonra ne yapmak gerekiyor? Bir yerde şarj etme ihtiyacı doğuyor. Çünkü %20'nin altı biraz olsun insanı panikletiyor arkadaşlar. Aracın gücü çok iyi. Zaman zaman böyle lastik tutamıyor. Şöyle bir fren yapalım. Hemen dörtleri yaktı. Çok fazla böyle öne yatmıyor. Onu da sevdim. Güzel. Çok zevkli gerçekten. Bu yol da çok harika. Ben çok zevk aldım. Umarım sizler de zevk almışsınızdır.
Şimdi hız sabitlemede sevmediğim bir şeyi göstereceğim. Set dedim 60 gösteriyor. Bastım 78 ile 77 ile gidiyorum. O ayara buradan tekrar çıkmam gerekiyor. Yani olduğum hızı hafızaya alamıyorum. Bu bazen sıkıntı yaratıyor. Buradaki çünkü hız biraz daha düşük olmuş oluyor. Ayağınızı bir çekiyorsunuz, tak fren yapıyor araç. Bu bence böyle olmamalıydı. Bolu Dağı'na doğru çıkıyorum. Virajda hız sabitleme aracın hızını düşürüyor. Onu hemen göstereyim şimdi. Viraja girdim. Bakın 98'e geldi, 97'ye geldi. Şimdi önündeki aracı gördüğü için belki düşürebilir. Yok, onu da görmedi. Güzel, 95'e düştü, 94'e düştü, 92'ye düştü. Viraj bitti. Direksiyonu düzelttim. Tekrar hızlanmaya başladı. Bataryam da %10'a geldi. 264 kilometre. Bakalım ne yapacağız? Geldim tekrar viraja. Evet, 98, 97. Süratini düşürdü. Burada bayağı bir keskin. Buraya biraz daha düşük bir hızla girelim. Ona öncesinde bırakmamamız gerekiyor. Tabii o düşürüyor ama biz direksiyonu çevirdikçe düşürüyor sonuçta. Aracı gördüğü için biraz süratini düşürdü şimdi. Önüm açık. Bakın süratim 90 ayarlı. 80 ile dönüyorum. Güzel. Hoşuma gitti bu özellik. Direksiyonu düzelttim. Tekrar hızlanıyoruz. İşte uzun yolda elektrikli bir araçta iyi plan yapmak gerekiyor. Özellikle Bolu gibi bir yere gidiyorsanız, yüksek rakımlı bir yere gidiyorsanız kilometre olarak sadece hesaplama yapmayın. Aracın tırmanma şeritlerinde daha fazla enerji tüketeceğini mutlaka göz önüne alın. Yemek molası vereceğim. Şarjım %7'ye düştü. 266 kilometre. 45 dakika aracı şarj ettik. Ne yazık ki %7'den sadece %46'ya geldik. Öniz Şarj diye bir şarj istasyonu. Burada şöyle bir sıkıntı da var. Hem şarjı yavaş hem uygulaması kötü. Şöyle kötü. Şurada bir QR kodu bile yok. Müşteri hizmetlerini arayarak, bilgi alarak şarjı başlattım. Bu arada reklam değildir. Onu da söyleyelim. Bolu Dağı'nı çıkarken şöyle mekanı da göstereyim size. Güzel bir Türk bayrağı var. İbrahim'in yeri. Mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Şenol Bey'in tavsiyesiyle geldik. Kendisine çok teşekkür ediyorum buradan. Kesesine de bereket diyeyim. Bize hesap da ödetmedi. Şimdi buradan İstanbul'a tekrar devam ediyoruz. Bakalım %47'lik bir şarjla İstanbul Maltepe'ye gidebilecek miyiz? Yine otobanda 120, el verdikçe, sonrası Allah kerim diyelim. Bolu Dağı'ndan inmeye başladım. Şarjım %45. Bakalım aşağıda şarjım kaç olacak? Kaynaşlı'ya geldim. Toplamda 8 kilometre yol yaptım ve şarjım %47'ye çıktı. İşte her çıkışın bir inişi var. Elektrikli araçlarda yüzünüzün güldüğü yer inişler. Süratimi 120'ye ayarladım. Adaptif hız sabitlemeden biraz bahsedeyim şimdi. Direksiyon simgesine bastığımızda bakın şu anda mesela mavi oldu yan taraflar. Şu an şerit ortalama sistemi aktif değil. Tekrar bastığınızda burası kırmızıya dönüyor. Kahverengi tona dönüyor. Burada bir ikaz geliyor. Okey dedik demesek de olur. Artık şerit ortalama sistemi çalışıyor. Öndeki araçta olan mesafemizi buradan ayarlıyoruz. Bakın şimdi bir araç geldi. Hemen fren yaptı. Bu frenlemelerini biraz acemice yapıyor. Açıkçası bu hoşuma gitmedi. Mesafemizi kısaltalım. Bakın şurada zaten ok artıyor, azalıyor. Şu an uzaktan takip ediyor. Yakından takip ediyor. Yakından takip et dediğinizde biraz daha böyle sürüş konforunuz azalıyor aslında. O yüzden 1-2 tık mesafeyi açmakta fayda var. Elinizi şuraya koyduğunuzda genellikle algılıyor. Tekrar böyle ikaz vermiyor. Fakat bıraktıktan sonra bazen işte tık 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 direksiyona müdahale etmeniz, fazlasıyla müdahale etmeniz gerekiyor. Anlamıyor çünkü. Peki direksiyona hiç müdahale etmezsek ne olur? Onu görelim. Direksiyona yakınım sadece. Etrafı da gözlemliyorum. İkaz geldi. Araç sola doğru gitti. Yani şeritte de tutmuyor. Aslında şeritte en azından tutsa iyi olurdu. Bu kadar fazlasını beklemeyin yani. Tam böyle otonom, aman mükemmel bir sürüş düşünmeyin. Her zaman dikkatli bir şekilde aracı kullanın. Şimdi hızlanmalara bakalım. Eco moddayım bakın. Ama adaptif hız sabitlemedeyken o öndeki arabayı yakalamak için sürekli böyle sanki böyle spor moddaymış gibi gidiyor. Yani onun için 1 ve 0 var. Yakın mıyım? Yakınım. Uzak mıyım? Uzağım. Halbuki ara hızlanmalarını böyle yapmıyor. Şimdi onu göstereyim size. Sürati düşürdüğünüzde rejeneratif frenleme yapıyor. Arkada ışıklarını da yakıyor. Mesela şu anda 100'le gidiyorum. Eco moddayım.
Süratimi 120'ye aldım. Daha ekonomik gidiyor, daha iyi gidiyor, daha böyle tutarlı gidiyor. Adaptif hız sabitlemede önde bir arabayı gördüğü zaman çıldırıyor yani. İlla ki o mesafeyi koruyacak. Daha böyle iyi bir şoför gibi davranamıyor. Biraz daha bilgisayar gibi davranıyor. Otobanda adaptif hız sabitlemenin dur kalk özelliğini test etmek aklıma gelmezdi ama o da nasip oldu. Gördüğünüz gibi durduk, kalktık, hiçbir şeye basmadım. Dur kalk özelliği var ve güzel çalışıyor. Önümde bulunan ekranda bataryayı %37 olarak görebiliyorum ama %37 ile ne kadar giderim bilgisini ayarlarda bulamadım. Ne yaptım? Bir bilene sordum. Kim? BYD Lovers. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Şu an bilgi gelirse bana iletecek. Bir de onun sayesinde menüyü İngilizceden Türkçe'ye çevirdik. Açıkçası Türkçe desteği yoktu Türkiye'ye gelen ilk araçlarda. Onlardandır diye düşündüm. Fakat varmış. Hemen şöyle göstereyim. Sistem ayarları, ADAS, ADAS'taki güvenlik ayarları hepsi Türkçe. Araç ayarları, ortam ışığı, aydınlatmalar, klima ayarları vesaire hepsi Türkçe oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten BYD ile ilgili bilgi almak istiyorsanız BYD Lovers YouTube kanalını mutlaka takip edin. Teşekkürler Murat Bey. Selamlar. Derken Murat Bey aradı. Murat hocam. Erdem hocam, ben şimdi Ahmet hocamla görüştüm, attı ucu. Bana fotoğraf attı. Evet. O öndeki küçük ekran var ya, orayı çevirebilir misiniz bir? Hemen çeviriyorum hocam. Hocam şu anda YouTube'da yayındayız bu arada. Ben de sizden bahsediyordum. Çok güzel. Sağ tarafta %30 yazıyor ya. Evet hocam. Yanındaki 154 kilometre yazan yerde menzili olarak gözüküyor. Allah 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 Allah. Menzilmiş, bilginiz olsun. Ya ben onu niye görmedim ya? Ben de açıkçası bilmiyordum. Ekranın direkt sağ tarafa odaklanmıştım. Buymuş. Hocam inanın vallahi ben de işte bazen akıl tutulması diyoruz ya. Çok teşekkürler. Vallahi akıl tutulması yaşadım. BYD Lovers'ı takip ediyoruz. Çok teşekkürler. Canlı destek attı gibisiniz vallahi. Çok sağ olun. Çok teşekkürler, her zaman kendinize iyi bakın. Sağ olun, hoşça kalın. Mardin'e selamlar. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Sağ ol hocam. Şimdi önümdeki ekrandan da biraz bahsedeyim. Küçük bir ekran fakat kesinlikle işlevsel. Saati görüyorum. Dış hava sıcaklığını görüyorum. Hız sabitlemeyi kaça ayarlamışım onu görüyorum. Burada sürüş asistanım açık, onu görüyorum. Kör nokta uyarı sisteminin açık olduğunu görüyorum. Kaç kilowatt harcadığını görüyorum. Kalan batarya şarjım ve kalan bataryayla ne kadar gideceğimi aynı zamanda alt tarafta trip A, trip B ve aracın toplam kilometresini görüyorum. Onu da burada sinyal kolunun sol tarafındaki düğmeden ayarlıyorsunuz. Aynı zamanda rejenerasyon seviyenizi standart ya da işte yüksek olarak değiştirebiliyordunuz. Onu burada görebiliyorsunuz ve sürüş modunu burada görüyorsunuz. Direksiyonu bakın çeviriyorum. Buradayım arkadaşım, buradayım. Hah, çok şükür. Bu göstergeyi de anlatmış olduk. Eksik bilgimiz varmış, onu da tamamladık. Bu menüde başka özellikler de var. Direksiyonun sağ altındaki menü tuşuna basıyorsunuz. Son 50 kilometrede ne yakmışsınız? Ortalamanız, lastik basınçları, ben bunları ayarlamıştım, şu an sıcaklıktan dolayı biraz artmış. Ortalama hızınız, sürüş zamanınız, acceleration time yani 0-100 hızlanma için bir uygulaması var. Fakat durduğumda açmam gerekiyor. Bir de bununla 0-100 yapalım ve GPS verisiyle kıyaslayalım. Uygulamayı açtım. 0-100 şimdi. Sıfır yüzü 6.9 saniye ölçmüş. Bakalım GPS cihazımız ne ölçmüş? 7.6 ölçmüş doğrulanmış zaman. Böyle bir özelliğin bir aile aracında, sportif iddiası olmayan bir aile aracında olması da açıkçası hoşuma gitti. Göstergede şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. 99 ile 100 arasında böyle gidip geliyor. Bakın 100-101 arası şu anda gidip geliyor. Ve bunu sürekli yapıyor. Özellikle sabit hızlarda 100-101, 100-101 bunu sürekli yapıyor. Aracı teslim etmemize 86 kilometre var. Kalan menzilimiz 81 kilometre. Bakalım bu işi becerebilecek miyiz? Şarj seviyemiz %10'a düştü. Varacağımız yere 59 kilometre var. Ve 43 kilometre daha gidebiliriz diyor. Muhtemelen bir şarj daha yapmamız gerekiyor. İyi bir planlama şart. %3 şarjım kaldı. 14 kilometre menzil gösteriyor. İnşallah şurada bir yerde şarj istasyonu vardır. Heyecana dönüştü artık. Şöyle silecekleri de göstereyim. Konuyu biraz değiştireyim.
Evet, silecekler güzel çalışıyor en azından. Kaldı mı %1. Artık arabada hızlı gitmiyor. Gaza bassam da. Şurada benzinciler var. İnşallah onlar yolumun üstündedir. %0 olduk. 10 kilometre diyor. Bakalım ne olacak. Kamerayı açık bırakayım. İnşallah yolda kalmam diyorum. E-Şarj uygulamasından en yakın şarj istasyonuna baktım. Şimdi oraya yol tarifi aldım. 1 kilometre ötede. Oraya doğru gidiyorum. Gebze'nin içerisindeyim. Ve böyle abi yapmayın ya. Ya bir de duruyor ya. Gaza sonuna kadar basıyorum. 30'la gidiyor. Son 12 kilometre diyor ama 20 ile gidiyorum. İnşallah varırız. Gücü tamamen kesti artık. Bakın planlama ne kadar önemli arkadaşlar. Yani ben yemek yerken daha fazla şarj olur diye düşündüm. Olmadı. Uzun yolda işte ucu ucuna belki yetişiyor diye görüyordum. O da olmadı. Aksilikler. Çok şükür e-şarja geldik. %0 ve haydi bakalım. Dibini sıyırdık. Allah'tan hızlı şarjmış. Kısa sürede %35'e getirdi. Yeterli bir menzil bize verdi. Aracı saat 10'da teslim etmem gerekiyor. 31 kilometre mesafem var. Fazlasıyla şarjım var. Şehir içerisinde araç biraz daha mantıklı. Şöyle ki şehir içi kullanımda hem şarj istasyonu olarak daha fazla yer var hem de daha az enerji tüketiyor. Uzun yolda iyi bir planlama yapmak gerekiyor ve benim gibi işte o Bolu'da yemek yediğim yerde yemekler çok güzeldi ama elektrik için aynısını söyleyemeyeceğim. Şarj istasyonu çok yavaştı ve beni İstanbul'a getirecek kadar aracı şarj edemedim. Planlamada buna da dikkat etmek gerekiyor. Bu biraz şans kısmet işi açıkçası. Şarj demişken hem kablosuz hem de kablolu şarj gerçekten çok zayıf. Bütün gün aracın içerisindeydim. Ara ara kullandım tabii telefonu. %40'larda, yani normalde dolmuş olması lazım. Çok yavaş. Uzun yolda da zevk aldım. Aslına bakarsanız özellikle en çok zevk aldığım husus konfor yönü oldu. Ufak tefek sıkıntıları vardı. Adaptif hız sabitleme sisteminin ortalamayla ilgili bazı sıkıntıları vardı. Ama beğendim. Tüketim anlamında şöyle göstereyim. Son 50 kilometrede 13.5 kW yakmışız. Zaten biraz trafik vardı. Tüketim azaldı. Bu yolculuğun toplam tüketimini de altyazı olarak girerim sizlere. Benden şimdilik bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Buradaki emeği görüyorsunuz. Bir de tabii bunun arka planı var. Bu videoyu editlemek, düzenlemek gerçekten 4-5 günümü alıyor. Sıkı bir çalışmayla. Kanala abone olanlar için de ayrıca teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.